Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için en kolay ve hızlı yılbaşında sevdiklerinize hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz top anahtarlık yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Top anahtarlık desenlerinde 5 katlı orta kalınlıkta %50 koton, %50 akrilik ipler kullanacağız ve 2,20 milimetre ile anahtarlığı öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden anahtarlığın yapılışına başlayalım. Anahtarlığın yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 2 zincir, halkanın içerisine 11 tane ikili trabzan yapalım ve başlangıç zinciri ile birlikte toplam 12 tane ikili trabzan olmalı. 12 trabzanı yaptıktan sonra sihirli halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk zincirin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, ipi keselim, ikinci renk ile devam edelim. Yapmış olduğumuz herhangi bir iki trabzanın ortasından, bakın bu şekilde tepesinden değil, trabzanın ortasından ipi sabitleyelim. İki zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yapalım. Sonraki iki trabzan ortasına iki tane ikili trabzan. Sonraki iki trabzan ortasına iki tane ikili trabzan. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar toplam 12 tane grup oluşturalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek üçüncü renk ile devam edelim. Yapmış olduğumuz herhangi bir grup ortasından ipi sabitleyelim ve 3 zincir yapalım. Burası aynı zamanda birinci trabzan olmuş oldu. Alttaki grupta bulunan iki trabzanın ortasına iki tane ikili trabzan. İki grup ortasındaki boşluğa bir trabzan. İki trabzanın ortasına iki tane ikili trabzan. İki grup ortasındaki boşluğa bir tane ikili trabzan ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Üçüncü sırada toplam 36 tane ikili trabzan yaptık zincir ile birlikte ve ilk zincirin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek birinci renk ile devam edelim. Dilediğiniz renk kombinini uyarlayabilir. Aralarda gri ya da gold simli ip de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yapmış olduğumuz herhangi bir iki trabzan olan trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim. Bir zincir, aynı ilmeğin tepesine ikili sık iğne yapalım. Sonraki sık iğnenin ikili trabzanın tepesine tekrar sık iğne ve arada yapmış olduğumuz bir tane trabzanla aynı boşlukta olacak şekilde yukarıya doğru ilmek çıkartarak sık iğne yapalım. Sonra gelen iki trabzanın tepesine yan yana iki tane sık iğne. Alt sıradaki bir tane trabzanla aynı boşlukta olacak şekilde ilmek çıkartalım ve sık iğne yapalım.
Sonraki 2 trabzanın tepesine yan yana 2 sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Son sık iğneyi yaptıktan sonra bir miktar ip bırakarak ipi keselim ve gizli birleştirme yapalım ilk ilmeğin tepesinden. Ve burada anlatmış olduğum tüm kurallara dikkat ederek bir tane daha parça örelim arkadaşlar. Birinci parçada bu kadar uzun ip bırakmanıza gerek yok. İkinci parçayı örerken dikmek için bu ipi kullanacağız. Şimdi ipi iğneye takalım ve 2 daireyi birleştirelim. Ön yüzler bize bakacak vaziyette ve iç kısımlarda yine birbirine bakacak vaziyette birleştirelim. Karşılıklı ilmekleri kullanacağız arkadaşlar. Bize bakan trabzanların arkasındaki ilmek, arka taraftaki dairede ise yine bize bakan ilmekleri kullanarak dikme işlemini gerçekleştirelim. Küçük bir boşluk kaldıktan sonra bu alandan elyaf dolgusunu yapalım. Kaldığımız yerden devam edelim ve kalan açık alanı da kapatalım. Son dikişte yaptıktan sonra elyaf dolgusunu elimizle düzeltelim ve anahtarlık klipsini takalım. Evet, böylelikle anahtarlığında tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda
Anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşarak düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.